Tuğrul Bey vefat ettikten sonra yerine tahta geçecek bir evladı yoktu. Vezir Amidülmülk ise Tuğrul Bey'in ölümü sırasında Kutalmış isyanını bastırmakla meşguldü. Amidülmülk sultanın ölüm haberini alınca derhal Kutalmış'ı bırakıp payitahta döndü. Tuğrul Bey vefat etmeden evvel yeğeni Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı veliaht tayin etmişti. Bu sebeple Tuğrul Bey'in vasiyetini tutan vezir Süleyman'ın sultanlığını ilan etti. Fakat bununla birlikte Alparslan ve Kutalmış da saltanat davacısıydı. Kahramanlığı dolayısıyla Selçuklu askerleri Alparslan'ın sultan olmasını istiyordu. Fakat Kutalmış hızlı davranarak 50.000 kişilik Türkmen ordusuyla Rey şehrine yürüdü. Rey şehrine varıp şehri kuşatma altına alınca vezir ve askerleri Kutalmış tarafından bozguna uğratıldı. Askerleriyle Rey kalesine sığınan Amidülmülk durumu Alparslan'a bildirdi. Alparslan ona payitahtı terk etmemesini ve ordusuyla Rey şehrine geleceğini bildirdi. Bu sırada Alparslan, Tuğrul Bey'in vefatı üzerine ayaklanan Huddalan emiri ve Musa Yabgu isyanlarını bastırmakla uğraşıyordu. Komutanlarından Erdem'in emrine verdiği orduyu da Kutalmış üzerine sevk ederek durumu idare etmeye çalıştı. Bu sırada Huddalan emirinin isyanını kısa sürede bastırıp yönünü Herat'taki büyük amcası Musa Yabgu'ya çevirdi. Erdem komutasındaki Alparslan'a mensup askerler ile Kutalmış ordusu Rey civarında karşılaşınca Kutalmış Erdem'i mağlup etti. Bu sırada Alparslan büyük amcası Musa Yabgu'yu da mağlup ederek esir aldı. Bu ihtiyar amcasına çok hürmet ve ikramda bulundu. Böylece Alparslan doğuda emniyeti sağladıktan sonra süratle Kutalmış üzerine yürüdü. Alparslan, Merv'den büyük bir ordu ile Nişapur istikametinde hareket ederken henüz Rey Kalesi muhasarası ile uğraşan Kutalmış bu haberi alınca kuşatmayı kaldırıp Alparslan üzerine harekete geçti. Alparslan, Damegan'a varınca Kutalmış'a haber gönderip onu saltanat davasından ve savaştan vazgeçirmeye çalıştı. Fakat kuvvetine güvenen ve babası Arslan Yabgu'nun Selçukluların büyüğü olduğunu ileri süren Kutalmış, saltanatın kendisine ait olduğunu bildirdi. Neticede iki ordu Damegan yakınlarında karşı karşıya geldi. Kutalmış, nücum ilmine vakıf olduğu için o günün kendisi için uğursuz olduğunu istihraç ederek savaş gününü geciktirmek istedi. Fakat karşısında muharebe safları kurulmuş, Alparslan bir an önce netice almaya karar vermişti. Yapılan muharebe neticesinde Kutalmış'ın 50.000 Türkmenden meydana gelen ordusu bozguna uğramıştı. Kutalmış oğlu Süleyman Şah ile Resul Tekin esir alınırken Kutalmış savaş meydanından kaçmayı başarmıştı. Ancak çekilirken askerleri bozulup dağıldı ve Kutalmış'ı yalnız bıraktılar. Bu sırada atından düşen Kutalmış yaralanmış ve kan kaybetmeye başlamıştı. Sığındığı bir ağılda ölü olarak bulundu. Cesedini Alparslan'a getirdiklerinde çok üzüldü, ağladı ve matem tuttu. Kutalmış'ın Tuğrul Bey'in yanına defnedilmesini emretti.
Alparslan bu suretle bütün saltanat davacılarını ve rakiplerini bastırdıktan sonra Rey şehrine gelip Tuğrul Bey'in sarayı Darül Memleke'de Selçuklu tahtına çıktı. Selçuklu'nun emirlerini ve beylerini huzuruna davet ederek büyük bir ziyafet verip hilatler dağıttı. Cülüs merasimini müteakip her tarafta adı Cuma hutbelerinde okundu. Namına para basıldı. Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah, Alparslan namına hutbe ve dua okuttuktan sonra saltanatını tasdik ve ünvanlarını tefviz etti. Kılıç kuşanmak maksadı ile de bir elçi ile birlikte menşur, sancak ve hilhatlar gönderdi. Tuğrul Bey zamanında büyük hizmetler ifa eden Selçuklu veziri Amidülmülk görevinden azledilerek yerine Alparslan'ın merdeyken vezirliğini yapan Nizamülmülk Selçuklu Sultanlığı vezirliğine getirildi. Böylece Alparslan kendisine babasından intikal eden Doğu ülkeleri dahil Tuğrul Bey'in tahtına ve ondan daha geniş bir imparatorluğa sahip olmuştu. Sultan Muhammed Alparslan çocukluğundan beri kabiliyeti ve kahramanlıkları ile babasının veliahtı ve Merv Meliki olmuş, Tuğrul Bey'in vefatı üzerine de aynı kudret ile rakiplerini yenerek Selçuklu İmparatorluğu'na sahip olmuştu. Artık memleket dahilinde ciddi bir engel kalmadığından Kutalmış'ın bertaraf edilmesinden 1 veya 2 ay sonra 1064 Şubat'ında Rum gazası maksadı ile ordusuyla birlikte Rey'den Azerbaycan'a hareket etti. Azerbaycan bölgesindeki Müslüman emirlerin tamamı Selçuklu tabiyetini kabul etmiş bulunmaktaydı. Nahçıvan'a geldikten sonra oğlu Melikşah'ı Nizamülmülk ile birlikte civar kalelerin fethi için görevlendirdi. Kendisi de Gürcü beldelerine hareket etti. Nizamülmülk, Melikşah ile birlikte Sürmeli Çukur'u kolayca fethedip Nahçıvan emirinin idaresine verdiler. Oradan da rahip ve keşişlerin merkezi ve Hristiyanların ziyaretgahı olan Farsça Meryem Nişin adıyla kaydedilen müstahkem bir kale üzerine yürüdüler. Bu kale Türklerce Gökçedeniz denilen Sevan Gölü üzerinde bulunan etrafı sularla çevrili bir kaleydi. Demir ile bağlı taşlardan yapılmış surlar ve göl üzerinde bulunması kalenin fethini zorlaştırıyordu. Bu sebeple orduyu idare eden Nizamülmülk şehrin muhasarası için gemiler yapılmasını emretti. Bu sayede şehir dört bir taraftan kuşatıldı. Çetin çarpışmalar esnasında çok şehit verildi. Hatta 12 yaşındaki genç şehzade Melikşah yanan bir gemiden suya atlamak suretiyle ölümden kurtulmuştu. Nihayet surlarda açılan gedikler sayesinde bu şehirde fethedilmişti. Buradaki Hristiyan halkın bir kısmı Müslüman oldu. Bu sırada Alparslan da ordusuyla Gürcistan'a girmiş, Kangarni, Kartlı ve Tiflis'e çok yakın olan Cevakhet şehirlerini fethetmiş bulunmaktaydı. Sultan Ahalkelek üzerine yürürken Melikşah ve Nizamülmülk de kendisine yetişti. Sultan Alparslan veliaht yapmak istediği Melikşah'ın fetihlerini öğrenince çok sevinmişti. Meydana gelen bu büyük Selçuklu ordusu 1064 yılında Ahalkelek önlerinde karargah kurdu. Sultanın şiddetli hücumları sonunda kale fethedilmişti. Lori kralı David, sultanın huzuruna çıkarak sultana kızını vermek ve vergi ödemek suretiyle Selçuklu'ya bağlanmak istediğini bildirdi.
Bunun üzerine Sultan Alparslan bu teklifi kabul etti. Fakat kralın kızını Selçuklu veziri Nizamülmülk ile nikahladı. Bu arada Selçukluların coşkun akan seller gibi bu bölgelere gelip şehirleri bir bir ele geçirdiğini gören Abaza kralı Bagrat hızlıca Kafkas dağlarına kaçarak saklandı. Sultan Alparslan Ahalkelek şehrini fethettikten ve imar ettikten sonra Bagrat krallarının merkezi olan Ani üzerine yürüdü. Ermeni Bagrat hanedanının eski başkenti olan Ani'nin görünüş itibariyle etrafa korku ve dehşet saçan bir hali vardı. Yüksek dağlar gibi surları vardı. En yüksek tepelere kalın burçlar inşa edilmişti. Arpaçay Nehri şehrin 3 tarafını bir yay gibi kuşatarak akıyordu. Diğer tarafı ise geniş ve derin hendekler kazılarak içine su doldurulup geçilmesi imkansız hale getirilmişti. Giriş çıkışlar hendeğin üzerine yapılan köprüden sağlanıyordu. Bu şartlarda Ani'yi zapt etmek imkansız gibi göründüğü için şimdiye kadar hiçbir düşman Ani'yi kuşatmaya cesaret edememiş, hatta yaklaşamamıştı. Pek çok kilisesi olan şehrin nüfusu da oldukça kalabalıktı. Sultan Muhammed Alparslan karargahını şehrin karşısındaki araziye kurdurdu. Surlar merdivenlerle aşılamayacak kadar büyük olduğu için tahtadan yüksek burçlar inşa edildi. Bu burçların tepelerine mancınıklar yerleştirildi. Bu mancınıklardan atılan taşlar ile kale surları gece ve gündüz ara vermeden günlerce dövüldü. Nihayetinde bazı bölgelerdeki surlarda gedikler açılmış ve bazı burçlar yıkılmıştı. Surların Hristiyanlar tarafından tekrar tamir edilmesine fırsat vermemek için hızlıca surlara hücum başlatmak gerekiyordu. Askerlerinin karşısına geçen Sultan Alparslan hücum emrini vermeden önce askerlerini şu müthiş konuşma ile motive etti. "Yiğitlerim, bahadırlarım, sizin gibi kahramanların hükümdarı bulunduğum için övünür ve Allah Teala'ya hamd ederim. Tahta ilk çıktığımda memleketin ufuklarını kaplayan ihtilal bulutlarını kılıçlarınızın parlak şimşekleriyle def edip vatanın birliğini sağladınız. Bugün de İslam alemi karşımızdaki düşmana Allahu Teala'nın dinini tebliğ etmemizi ve bu uğurda cihad-ı fî sebilillah için çarpışmamızı bekliyor. O halde bir hakkın vatanı muhafaza ve hem de ilahi kelimetullahı yaymak gibi iki mukaddes hizmeti yapmak şerefi bize düşmektedir. Düşmanımız kalabalık, kaleleri mustahkem ise de sizin gibi gaza meydanlarında pişmiş, şehit olmak aşkıyla yanan mücahitlerin ilk hücumuna dayanamayacağını bilirim. Zira onlar vatanlarını değil, hayatlarını kurtarmaktan başka şey düşünmeyen bir takım korkaklardır. Sizler ise hayatın bir gölge gibi gelip geçiciliğini, asıl şerefin Allahu Teala'nın yanında cihad ederek can vermek olduğunu bilen yiğitlersiniz. İşte sultanınız Allahu Teala'nın ismiyle adımını gaza meydanına atıyor. Şu kılıcı tutmakta olan elimde kuvvet kalmayıncaya kadar çarpışacağım. Dinini, vatanını, sultanını seven arkamdan gelsin." Bu hitabe üzerine Selçuklu askerleri büyük bir aşk ve muazzam bir heyecanla sultanlarının arkasından Allah Allah nidaları ile Ani şehrine hücum ettiler. Selçuklu askerleri surlara yanaşınca Ani kalesinden üzerlerine oklar yağmaya başladı. Ok atışları o kadar fazlaydı ki adeta Selçuklu kalkanlarının üzeri tamamen oklarla kaplanıyordu. Hızla koşan Selçuklu askerleri su engelini aşarak surlara dayanmıştı. Bu arada tahta burçlarda suya kadar ittirilmiş ve burçların tepelerine çıkan Selçuklu okçuları tarafından
surların üstündeki okçular vuruluyor ve surların üzeri düşman askerlerinden temizlenmeye çalışılıyordu. Hristiyanlar ne gedikleri tekrar kapatmaya ne de surlardan ok yağdırmaya daha fazla güç yetiremiyordu. Böylece sonlarının geldiğini anlamışlardı. Bu arada Ani valisi ve kumandanı iç kaleye sığınmıştı. İdarecilerin ve soyluların korkudan iç kaleye sığınmalarını gören Ani halkının maneviyatı iyice bozulmuştu. Artık direnmeyi bırakıp rastgele kaçışmaya başladılar. Surlardan içeri giren Selçuklu askerleri hızlıca dış kaleyi fethettiler. Halk kaçarak evlerine kapandı. Böylece Selçuklu askeri şehrin içinden zahmetsizce ilerleyerek iç kaleye dayandı. Kısa süre sonra iç kalede zapt edilince Ani şehri tamamen fethedilmiş oldu. Sultan Muhammed Alparslan şükür secdesine kapanarak Allah'a hamd etti. Hristiyanların zapt edilemez zannettikleri bu büyük şehir Sultan Alparslan tarafından fethedilmişti. Sultan Ani şehrinde bir müddet kalıp tanzim ve tamir işleriyle uğraştı. Halkın bir kısmı Müslüman olurken şehrin en büyük kilisesi kılıç hakkı olarak camiye çevrildi. Sultan, şehir halkının İslamiyet'i öğrenmeleri için medreseler yaptırıp alimler tayin etti. Şehri korumak üzere bir kumandan görevlendirildi. Böylece Hristiyan dünyasının doğudaki en mustahkem şehri Müslümanlar tarafından fethedilmiş oldu. Bu haber Doğu Roma'ya ulaşınca Hristiyanlar dehşete kapıldılar. Buna karşın İslam dünyası da büyük bir sevince gark olmuştu. Nizamülmülk Ani zaferini bir fetihname ile halifeye bildirmiş, sarayda okunan fetihname halifenin övgü ve dualarına sebep olmuştu. Bu fetihler İslam dünyasında büyük bir sevinç meydana getirirken Halife Kaim bi Emrillah Sultan Alparslan'a Ebul Feth yani fetihlerin babası unvanını verdiğini bildirdi. Böylece Sultan Alparslan bu büyük Kafkas seferi ve fetihlerinden sonra 100.000 kişilik ordusu, 50.000 esir ve pek çok ganimetle Rey şehrine döndü.